Genel Başkanımız Sayın Mustafa Dervişoğlu grubumuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli teşkilatlarımız, özellikle bugün uzaktan gelen, kalabalık gelen Kütahya İl Teşkilatımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kayseri, Ankara zaten malum hepsi burada. Hepiniz hoş geldiniz. İYİ Parti Grup Genel Kurulu toplantısının 28. dönem 3. yasama yılı 32. birleşimini açıyorum. Türkiye'nin umudunu diri tutmak için, İYİ Parti'nin kararlı sesiyle buluşmak için, Türkiye için, adalet için, hürriyet için değerli Genel Başkanımızı haftalık konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Aziz milletim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, sevgili gençler, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, ekranları başında ve sosyal medya üzerinden bizleri takip eden değerli vatandaşlarım. Grup toplantımıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan evvel milletim adına devletime bir soru sormak istiyorum. Bundan tam bir hafta önce 26 Haziran Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde komando Mehmetçiklerimize dronlar ile bir saldırının gerçekleştirildiği haberi düşmüştür. Bu haberlere göre yaralılarımız olduğu söylenmektedir. Ancak bir haftadır ne Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne de Genelkurmay Başkanlığı'ndan ne de vazifesi kendinden menkul İletişim Başkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Soruyorum, milletim adına devletime soruyorum. Bölücü terör örgütünün askerimize saldırdığı doğru mudur? Doğru ise neden gizlenmektedir? Bu sessizliğin sebebi sözde çözüm, özde ihanet süreci midir? Terörsüz Türkiye ambalajıyla vatan görevlerindeki Mehmetçiklerimizi yoksa yalnız mı bıraktınız? Günlerdir bu konuda devlet ciddiyeti ve hassasiyetiyle davrandık ve bir resmi açıklama bekledik.
Açıklama gelmeyince de grup başkan vekillerimiz Sayın Turhan Çömez ve Sayın Buğra Kavuncu Gata'ya gittiler. Yaralı askerlerimizi ziyaret edip görüştüler. Bakın söylüyorum, bir şeyleri gizlemek için bu memleketin evlatlarını görmezden gelirseniz nefesimiz sonuna kadar ensenizde olacaktır. Bu hadiselerin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Aziz milletim, Türk milleti olarak Temmuz aylarını dinmeyen ateşlerle geçiriyoruz. Bu ateşler kimi kez canlarımızı, kimi kez de ormanlarımızı yakıyor. Günlerdir yurdumuzun dört bir yanında ormanlarımız yanıyor. Bu felaketten etkilenen vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diliyorum. Yangınla mücadele eden sivil resmi bütün gönüllü ve görevlilere ise çaba ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Temmuz aylarını maalesef yangınlarla geçiriyoruz. 32 yıl önce bugün Sivas'ta meydana gelen o lanetli yangın gibi. Hemen 3 gün sonra bu yangının bir koruda biliyorsunuz başbağlara düşürüldü. Buradan o ateşlerin hala kavurduğu tüm yüreklere bir kere daha sabır ve katledilenlere rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi böyle acılardan muhafaza eylesin diyorum. Allah yangından medet umanlara, yangından mal kaçıranlara, çıkan her yangına fırsat gözüyle bakanlara da gün yüzü göstermesin diyorum. Büyük Türk milleti, iktidar istisnasız her yangına kaçırabileceği malları hesap ederek bakıyor. Söndürmesi de, körüklemesi de işte bundandır. Türkiye ne zaman bir yangınla boğuşsa, ister orman yangını, ister mutfak yangını, isterse de bölgemizde çıkan çatışmaların yangınları olsun, saray etrafındaki rant şebekesine yarayan kanunları ve kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyor. Zeytinlikler, madenler, kıyılarla ilgili düzenlemeler yıllardır aynı yöntemle yangından kaçırılacak mal hesabıyla aynı kritik bir zamanlama ile gerçekleştiriliyor. Ancak iktidarın cambazlığı bununla da sınırlı değil. En azından artık değil. Artık cambaza bak oyunundaki bu yan kesiciler sadece vatandaşın cebinde kalan son kuruşlarla ilgilenmiyorlar. Bugün artık son 100 yılın en büyük yağmasıyla karşı karşıyayız. Cüzdanımızdaki kuruşlar değil, artık kimliğimiz, Türk kimliği yağmalanıyor. Türk ve Cumhuriyet kimliklerimizi bizden çalmaya kalkışıyorlar. Bahsettiğim bu kimlik hırsızlığının adımlarından biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması için acele edilen ve adı da tıpkı ihanet sürecinin başında olduğu gibi henüz verilmeyen komisyondur. Evet, ana muhalefet partisine karşı girişilen yargı operasyonları, tüm muhalif siyasilerin, belediye başkanlarının, gençlerin ve gazetecilerin bir saray talimatıyla tutuklandığı bu süreçte en büyük cambazlık operasyonu başlatılmak üzeredir. Büyük Türk milleti biliyorum, yorgunsun, yoksulsun, bıkmış haldesin biliyorum. Kredi kartının asgarisini ödemenin, biliyorum çocuğuna, torununa alamadığın karne hediyesinin derdindesin. Biliyorum daha bu senenin borçları bitmeden 2 ay sonra gelecek yeni eğitim dönemini düşünüyorsun. Biliyorum kiran artacak mı, ev borcun bitecek mi diye dertleniyorsun.
Biliyorum iktidar Bizans oyunlarına bir an olsun ara verip sana ödetmeye doymadığı bedellere bir an dur deyip 3 kuruş maaş zammı verecek mi diye bekliyorsun. Çünkü sana haline şükret diye akıl verip imandandır diyenler yatlarda geziyor, dört bir yandaki saraylarda yaşıyorlar. Biliyorum çünkü biz aklımızı saraylara, ruhumuzu da konaklara rehin bırakmadık. Bu yüzden sebebini hep anlatıyorum. Tüm bunlar yoksul kaldıkça korkman içindir. Korktukça da yoksulluğa alışman içindir. Bu ahval içerisinde Apo denen caniyi barış havarisi diye önüne getirmelerinin cüreti de bundan kaynaklanmaktadır. Şimdi göz dikilen şey ise öz be öz kimliğin, varlığın ve Türklüğündür. Önce açlıkla bizi terbiye ettiler, sonra elimizden hürriyetimizi çaldılar. Şimdi ise göz dikilen ebedi ve ezeli istiklalimizdir. Yaşadığımız çağ ahlakın, benliğin, aklın ve vicdanın dört bir yandan kuşatıldığı bir çağdır. Bu kuşatmanın işgal orduları ise her zaman bu dört meselenin maskesiyle konuşurlar. Ahlak deyip ahlakı yıkarlar. İnsan deyip insanlığı öldürürler. Akıl dediklerinde aklımızla alay ederler. Vicdandan bahsettiklerinde ise ortada acı ve gözyaşından başka hiçbir şey bırakmazlar. İşte bunlar günümüzün iktidarlarıdır. Bir kısmını dünya lideri olarak biliyorsunuz. Bunlar görevlendirildikleri ülkelerde Ali Kıran Başkesen kesilenlerdir. Her sıkıştıklarında dış güçler derler. Birbirlerinin cam duvarlarına attıkları taşlar da masum vatandaşların aşına, rızkına ve geleceğine atılan taşlar olarak döner. Siz onları bazen kapalı kapılar ardında pazarlıkta görürsünüz. Bazen de en azılı düşman pozlarında izlersiniz. Ey Netanyahu der bazen, heyt be, yiğide bak dersiniz. Oysa milyarlarca dolar ticaret anlaşmaları tıkır tıkır işlemektedir. Sonra bir bakmışsınız, ey Trump demiş. Daha dediği lafın yankısı bitmeden sarmaş dolaş olmuşlardır bile. Gazze'li çocukların cesetleri üzerinde amirle memur kucaklaşıyorlar. İçeride de durum böyledir. Birbirinin zürriyetlerine sövecek kadar kanlı bıçaklıdırlar. Ta ki el sıkışacak bir kazan kazan anlaşması yapıncaya kadar. 15 Temmuz'dan darbeyi manivela yaparak Türkiye idaresine el koyan Cumhur İttifakı'nın aşk hikayesi de böyledir. Alanlar olarak razılar, satanlar olarak razılar. Ortada ise kocaman bir sorun var. Pazarladıkları Türk vatanıdır, Türk devletidir ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani Türk'ün kimliğidir. 8 senedir milletin tepesine her gün indirdikleri darbelerin memleketi bir açık hava hapishanesine çevirmelerinin, bu hapishanede milleti cinnet sınırında ve açlıkla yaşamaya mahkum etmelerinin sebebi de bu büyük satıştır. Açtıkları vatan ihalesinin boyutu büyümüştür. Zeytinlik, sahil, kıyı, orman tesadüf müdür? İhale büyüdükçe ihanetlerinin ittifakı da büyümüştür. Beştepe'ye Balgat, Balgat'a İmralı, İmralı'ya Kandil'in katılmasının, buna da iç cephe denmesinin sebebi budur. Evet, bunlar bir cephedir. Barış getireceklermiş. Hukuk devletini tesis edeceklermiş. Eşitlik ve adalet gelecekmiş.
Ey millet, duyduk duymadık demeyin. Kendi vatan toprağına rant için savaş açanlar, Türk vatandaşının hayatını cehenneme çevirenler bize barış getirecekmiş. 50 bin insanın katilini ittifak ortağı olarak devlet masasına oturtan, onun katil sürülerini topluma kazandırmak isteyenler Türkiye'de adalet tesis edeceklermiş. Hatırlayın, sene 2013. Suriye İç Savaşı'nın resmi olarak başladığı tarihte mayınlar temizlenmiş, dostum Esad düşman ilan edilmiş, sınır kapıları açılmış, Türkiye'de ise çözüm süreci yürütülüyor. 2013'ten bahsediyorum. O zaman da adalet ve eşitlik getiriyorlardı. Sene 2016 durakta ortak değiştiriliyor. Okyanus ötesi ve FETÖ gidiyor, otobüse yeni muavin olarak Balgat alınıyor. 4 nala bir istibdat, yüce bir tek adamlık sistemi tesis ediliyor. Biri iktidarda umarsızca kalabilmek için, diğeri de ötekisi iktidarda kalırken kendisi de bu maliyetsiz yancısı olarak kalabilmek için bu ateşe odun taşıyorlar. Hiçbirinin başka bir amacı olmadığı için, hiçbiri bir bedel ödemeyeceğine de iman ettiği için bu kadar hadsizler, bu kadar aymazlar ve bu kadar cüretkarlar. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, bütün bunları neden mi anlattım? Söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta grubu olan siyasi partilere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bir davet ulaştı. Davetin konusu ise meclis iç tüzük toplantısı idi. İçeriğinde ise karşımıza bambaşka bir şey çıktı. Gördük ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde paralel bir yapılanma oluşturularak Gazi Meclisimizin bu büyük küresel ihanet projesine ortak edilmesi amaçlanıyor. Kısaca PKK ile Pazarlık Komisyonu'nu harekete geçiriyorlar. Burada yapılmak istenenleri paylaşacağım. Her şeyden önce evelemeden, gevelemeden söyleyeyim. Amalı, fakatlı, lakinli bir çerçeve çizmeden söyleyeyim. Türkiye'nin her kesiminin bir şekilde rehin alınarak, bir takım şantajlara boyun eğdirilerek, bir şekilde bu ihanet masasına oturtulmak istendiği bu orta oyununa İyi Parti olarak biz asla ve kata meze olmayacağız. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyecek, Türk vatanını böldürtmeyecek, Türk'ün ismini de, cismini de, iradesi ipotekli, zehirlenmiş ve sefil olmuş maşaların planlarına asla kurban ettirmeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Herkes bunu böyle bilsin. Herkes bu işin bir vatan ve namus meselesi olduğunu iyi kavrasın. Bu son Türk devleti için koltuklarından, rütbelerinden, makamlarından, canlarından ve hatta atalarının mezarlarından vazgeçen o ulu ruhları herkes kendine rehber edinsin. Kanla ve irfanla kurulmuş bu kutlu cumhuriyeti 3 günlük ömürlerini 4 güne uzatmaya çalışan bu zevata, onların okyanus ötesi patronlarına ve eli kanlı terör devletlerine yem ettirmeyeceğiz.
Şimdi mecliste bir komisyon kurup teklifi Öcalan'a ait 2013 yılındaki ihanet sürecinden kalma konfederasyon teklifini ve projesini meşrulaştırmak ve uygulamak peşindedirler. Başlıklar, süreçler, içerik ve aktörler birebir aynıdır. Normalleşme, yeni anayasa, af, Suriye, Irak ve İran. Şimdi soruyorum, bu projeyi bugüne kadar kiminle yürüttünüz? Milletin haberi var mıydı? Meclisin haberi var mıydı? Siyasi partilerin haberi var mıydı? Sivil toplum kuruluşlarının haberi var mıydı? Kiminle yürüttünüz? Terör örgütünün İmralı'daki elebaşısıyla. Kapalı kapılar ardında dışarıda pişirdiğiniz bu zehirli aşı mecliste kuracağınız komisyonla Türk milletine yedirme derdindesiniz. Minareyi çalıyorsunuz, kılıfı da milli iradenin tecelligahı meclise diktireceksiniz, öyle mi? Bu basit bir kurnazlık değildir. Suç işliyorsunuz beyler, suç. Sizi uyarıyorum. Bu yaptıklarınız hesapsız bırakılmayacaktır. Cumhuriyete karşı, millete karşı, devlete karşı, üniter yapımıza karşı, devlet geleneklerimize karşı suç işliyorsunuz. Türk milletinin Büyük Millet Meclisi'ni de bu suça ortak etmeye kalkışıyorsunuz. Çünkü sizin ortaklık senedinizin özünde Cumhuriyete ortaklık yok. Ortada bir suç ortaklığı var, suç ortaklığı. Siz şimdi bu suça herkesi ama herkesi ortak ederken suçunuzu marifete dönüştürmek niyetindesiniz. Hatırlatmak isterim. Bazı adımlar vardır ki sözde bir kanuna uygun olması yetmez. O adımlar meşru olmak zorundadır. Bizzat milletin gözünde meşru olmak zorundadır. Devletin esasları varlığı ve bütünlüğü açısından meşru olmak zorundadır. Türk milletinin aklına ve vicdanına sinebilmesi için bütün bu olup bitenlerin ve yapılanların meşru olmak zorunda olduğu unutulmamalıdır. Beyler, Büyük Millet Meclisi milli bir kurumdur ve gayrimilli bir projeye alet edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi meşruiyetini milli kurtuluş mücadelesinden alan bir kurumdur. Gayrimeşru bir proje eliyle bu mabet kirletilemez. Meclisimizde şu an seçilmiş 592 milletvekili vardır. Şimdi bir komisyon daha seçiyorlar. Kimisi sayısının 100 olmasını istiyor, kimisi 35 ya da 40. Meclis içinde paralel meclis kuruyorlar. Komisyon üyelerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut sandalye sayılarına göre belirleyip Cumhur Koalisyonu'nun salt çoğunluğunda bir komisyon kurma arzusunu dile getiriyorlar. Koalisyonun kadrolu ve geçici ortakları ezberledikleri tiratları atacaklar. Sakin sakin, uzun uzun güya muhalefeti dinleyip sonra salt çoğunlukları ile kabul edenler, etmeyenler oyunu oynayacaklar. Kendi ihanet projelerini evet oylarıyla geçirirken muhalefetin hayır oylarıyla o ihanet projesini sözde meşrulaştırmaya kalkışacaklar. Bu ihanet sürecinin sonuçları ile yüzleşince de bizim değil, meclisin kararı diyecekler. Abdullah Öcalan'la İmralı'da konuş, teröristlerle Kandil'de konuş, onun uzantısı siyasi partiyle kapalı kapılar ardında konuş,
Beştepe, Balgat koridorlarında bu projeyi düşünceden eyleme geçir, yapımcısı ve yönetmeni okyanusun ötesinde olan bu projeyi meşrulaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alet et, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, İsrail'in genişlemesine hizmet eden senaryosu ve telif hakkı İmralı canisinde olan bu ihanet sürecinin sadece figüranlığını yapanlar bugün konuşuyorlar. Biz henüz konuşmadık. Biz millete gideceğiz. Bizim komisyonumuz büyük Türk milleti olacaktır. Bir iş yapıyorlar. Ne istediklerini bilmedikleri gibi onun ne sonuçlar doğuracağını da bilmiyorlar. Bugün buraya gelirken işte sosyal medyada bir gazete haberi okudum. Avrupa'dan 39 kişi gelecekmiş Abdullah Öcalan'la görüşmek için. Kimmiş bunlar? Efendim aktivistler, siyasi partilerin temsilcileri, aydınlar. O 39 kişiye bakın. İçinde bir tane Türk düşmanı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olmayan, sevdalısı olmayan bir tek kişiye bile rastlayamazsınız. Bu konu iktidar ortaklarının oylamada kaldırmak ve millete sallamak dışında kullanmadıkları parmakların sayısına indirgenecek kadar basit bir konu değildir. Bu konu büyük Türk milletinin onayını gerektiren bir konudur. Türk'ün rızasını gerektiren bir konudur. Onun ne düşündüğünü merak ediyorsanız da sandığı getirin ve onu Türk milletine sorun. Bu ihanet projesini onaylıyor musun yoksa onaylamıyor musun diye referanduma götürüp de sorun bakalım. Canibaşı Apo'nun çözüm süreci projesini, iktidara ortaklığını, PKK ile devletin eşitlenmesini onaylıyor musun diye Türk milletine bir sorun. Türkiye'nin çok kimlikli ve çok bölgeli bir federasyona dönüşmesini onaylıyor musun diye bir sorun. Herkese kabadayılık yapıyorsunuz. Emekliye kabadayısınız, işçiye kabadayısınız, memura kabadayısınız, gazeteciye kabadayısınız, muhalefet partilerine kabadayısınız. Haydi görelim kabadayılığınızı. Hodri meydan, cesaretiniz varsa millete çıkın da sorun bakalım. Görelim o zaman kabadayılığınızı. İktidar ortağı partinin genel başkanı teşkilatlarına talimat vermiş. Abdullah Öcalan'ı meclis kürsüsüne çağıran var ya, onu kastediyorum. Demiş ki 81 ili gezeceksiniz. Terörsüz Türkiye projesini millete anlatacaksınız. Buyurun buradan yakın. Bu süreci ilk denedikleri yıllarda ortalığa saçılan akil adamlar gibi gidip bu zehirli aşın reklamını yapacaklar, öyle mi? Bakın size hatırlatayım. O partinin genel başkanı 2013 yılında böyle süreci vatandaşı anlatmak için Anadolu yollarına düşen akil adamlar için ne demiş? Ben başkaları gibi buraya video kurdurup da milletin eski görüntülerini göstermek istemiyorum. Dün söylediklerinin bugün tersini yaptıklarında büyük bir samimiyetle ifade ediyorum ki onlar adına ben utanıyorum. Bakın, ben utanıyorum. Başbakan Erdoğan diyor, bu akiller Türkiye turuna çıkınca, Başbakan Erdoğan aziz milletimizin tümüyle karşı çıktığı ve reddettiği ihanet sürecini kabullendirebilmek için artistleri, dönekleri, bölücüleri, terörist steplelerini,
yandaş menfaatperestleri, fikirsizleri, vicdansızları ve Batı beslemelerini aceleyle seferber etmiştir. 63 karanlık yüz, Türkiye'nin nasıl bölüneceğini, Türk milletinin etnik kamplara nasıl ayrılması gerektiğini, PKK'nın ne şekilde meşrulaştırılacağını ve milli devlet yapısının hangi yollarla çökertileceğini Türkiye genelinde hevesle anlatacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet eden parti genel başkanı söylüyor. Süreç yine aynı süreç. İhanet aynı ihanet. Değişen nedir soruyorum size, bilen var mı? Dün yaşananlara ihanet diyenlerin bugün bu ihanete ortak olacak kadar fikri bir savrulmanın ve zihni bir kırılmanın içine düşürülmesinin sebebi nedir ve ne olabilir? Siyaset sıradan bir tutumdan öte milli bir sorumluluktur. Hiç kimsenin Türkiye'nin geleceğini ateşe atmak gibi bir hakkı yoktur. Şimdi hiç kimse bana yeni dünya düzeni ve Orta Doğu'daki gelişmeler palavrası atmasın. Muhatap aldığınız eşkıyaların niyeti dün olduğu gibi bugün de açık ve nettir. Örgütle devleti eşitleyip müzakere istiyorlar. Sanki ayrıymış gibi ortak vatan istiyorlar. Sanki eşit değilmişler, azınlıklarmış gibi eşit yurttaşlık istiyorlar. Sanki kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan demokratik cumhuriyet değilmiş gibi çerçevesini kendilerinin belirlediği komünal demokratik cumhuriyet istiyorlar. Kayıtsız şartsız teslim olmakta ve silah bırakmaktan değil, terhisten bahsediyorlar. Bakın dikkat edin, silah bırakmaktan değil, terhisten bahsediyorlar. Bunları bakınız, bunları bırakın gerçekleştirmeye çalışmayı, bu tartışmaları akıldan geçirmek bile ihanetin daniskasıdır değerli dava arkadaşlarım. İmralı tutanaklarını okuyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin açıklamalarını görüyoruz. Bu cani örgütün siyasal uzantılarının beyanatlarını inceliyoruz. Müttefiklerinin stratejilerini araştırıyoruz. Bunlar, bu ihanet şebekesi, bu eşkıya sürüsü hiçbir emellerinden vazgeçmemişler. Cumhuriyetin tapu senedi olan Lozan'a, Türk vatanının bölünmezliğine, Türk milli kimliğine ve vatandaşlık tanımına, üniter devlet yapımıza, Türk milletinin birliği ve varlığına düşmanlığı sürdürüyorlar. Türk milletini soykırımcılıkla itham etme soysuzluğunda pervasızca ısrar ediyorlar. İç tüzüğü çiğneyerek ve çok dilliliğin önünü açmak için Meclisi mebusandan beri bu meclisin dili Türkçedir ilkesini çiğnemek için riyaset makamından simültane tercüme bile yapıyorlar. Hiç kimse bizden bu kalkışmaya ortak olmamızı beklemesin. İhanetin meşrulaştırılmasına seyirci kalacağımızı ummasın. Aldıkları ev ödevlerini yerine getirmek isteyenlerle ortaklaşacağımızı zannetmesin. Bu orta ya da uzun vadeli bölünme planının bir parçası olmayacağız. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini ve birlikte yaşama iradesini sonsuza kadar savunacağız.
İmralı'daki Öcalan Camisi'nin talebi, Devlet Bahçeli'nin önerisi, demin ısrarcılığı ile meclis tatile girmeden kurulması istenen komisyonun iştahına kapılan bugünün meclis başkanına sesleniyorum. Eğer kıymetli bir iş yapmak istiyorsa Türk milletine soykırım iftirası atılan konuşmayı tutanaklardan sildirerek bu yalanın yarın bir gün meclis tutanaklarımızda alıntılarla konuşulmasına engel olmalıdır. Milletimize ve devletimize hizmet budur. Terör hükümlüsü Öcalan'ın önerisi olan komisyonla değil, bu konuyla ilgilenmelidir. Abdullah Öcalan istedi diye birileri bir takım tuzaklar kurmuş, millete ve devlete baskı yapıyor diye onların iradesine teslim olmak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın asla işi değildir. Kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Buradan Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Daha demokratik bir Türkiye, daha özgür bir Türkiye mi istiyorsunuz? Buyur yap. Elini tutan mı var? Bir parti genel başkanı olarak yaptığınız konuşmalara yapılan eleştirileri Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıp gazetecileri cezaevine gönderiyorsun. Sudan sebeplerle açılmış bütün davaları geri çek. Gazetecileri serbest bırak. Özgür medyanın önünü aç. Elini tutan mı var? Siyasi partilere operasyon çekiyorsun. Genel başkanları sırf sana karşı oldukları için cezaevine gönderiyorsun. Oysa mevcut anayasa siyaset yapma hakkını güvence altına alıyor. Ona riayet et. Bu oyunlara, bu zulme son ver. Siyasileri özgür bırak. Elini tutan mı var? Gençler itiraz ediyorlar. Geleceklerinin hesabını soruyorlar. Ülkelerinde gelecek hayalleri kurmak istiyorlar. Gençleri azarlıyorsun. Cezaevine gönderiyorsun. Joplatıyorsun. Biber gazıyla, tomayla muhatap ediyorsun. Gösteri ve protesto da bir anayasal haktır. Gençleri özgür bırak. Elini tutan mı var? Basın özgürlüğü, siyaset yapma hakkı, protesto hakkı anayasal güvence altındadır. Sizin çizdiğiniz anayasanın güvencesi altındadır. Sen olanı dahi uygulamıyorsun ama yeni anayasadan bahsediyorsun. Anayasayla devleti idare edenleri denetleyecek yollar belirlenmiş. İhale kanununda değişiklik yapıp TOKİ'yi ve kapalı kapılar ardındaki ihaleleri korumaya alıyorsun. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlayıp canının istediği kurumları denetimden muaf kılıyorsun. İstemediğin kararı veren hakimi, istemediğin soruşturmayı açan savcıyı görevden aldırıyor, adaletin temeline kibrit suyu çakıyorsun. Mevcut anayasaya uyarak da hukuku üstün, adaleti mümkün kılabilirsin. Elini tutan mı var? Anayasaya da kanunlara uymak yerine onları kendine uydurmaya kalkıyorsun. İşin özeti budur. Ve bu akılla da daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasa yapmaktan söz ediyorsun. Bu sistemle olmuyor Recep Tayyip Erdoğan. 86 milyon bunu gördü, sen görmek istemiyorsun. Bedeli millet ödüyor, sen sefanı sürmeye devam ediyorsun. Gel, bu sistem olmadı, parlamenter sisteme dönüyoruz de, yarın komisyon kurup üzerinde çalışmaya başlayalım. İyi Parti o görevi de derüfte etmeye hazırdır. Var mısın Recep Tayyip Erdoğan? Parlamenter demokratik sisteme var mısın? Kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmeye, milletin tükenen adalet duygusunu yeşertmeye,
denge ve denetim mekanizmalarını işletmeye, demokrasinin tam ve kamil olarak yaşanabilmesine, yargının bağımsızlığını tesis etmeye varsan, hemen yarın çalışmaya başlayalım. Kurulacak komisyonda İYİ Parti olarak bütün gücümüzle çalışacağız. Ama ihanet senaryolarında dün olduğu gibi bugün de yarın da olmayacağız. Biz koltuk hesabıyla konuşmuyoruz. Bizim bütün hesabımız millet menfaatinedir. Türkiye bu cendereden algı operasyonlarıyla değil, üretilen sahte gündemlerle değil, ben dedim oldu diyerek değil, adaletle çıkar, demokrasiyle çıkar, liyakatle çıkar. Gel bu gerçeği kabul et. Seni o makamlara taşıyan cumhuriyetle kavga etmekten vazgeç. Gel Türkiye'nin çıkışı parlamenter sistemdedir de. Ondan sonrasına bakarız. Bunun dışında atılacak her adım beyhudedir. Yaşadığımız bütün sorunların kaynağı olan bir akılla o sorunlardan kurtulabilmemiz mümkün değildir. Sorunun kaynağı olan akıl, sorunun çözümünde hangi işe yarayacaktır değerli dava arkadaşlarım? Buradan bütün muhalefet partilerine sesleniyorum. Bu işin ismine, ambalajına aldanıp o bahse konu komisyona katılmayın. Unutmayın, hiçbir zehir teneke kutuda satılmaz. Barış diyerek, kardeşlik diyerek, eşitlik diyerek size altın kutuda zehir satmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyin, bu tuzağa da düşmeyin. Tarih karşısında vebal altında kalırsınız. Bu iktidarın siyaseti istediği gibi dizayn etme hevesine alet olmayın. Yaşadığımız sorunların sebebi olan bu oyunların figüranı olmayın. Bu iktidarın samimiyetsizliğine defalarca tanıklık ettiniz. Koltuk hesaplarına alet olmayın. Türk milleti sizden dertlerine derman olmanızı bekliyor. Bu iktidarın oyununa gelerek milletin derdine dert katmayın. Daha önce de bu kürsüden erken seçim diyerek bunun iştahını kabartmayın demiştim. O iştahın, o kabaran iştahın memleketi nereye taşıyacağını o günden görmüştüm. Şimdi yine uyarıyorum. Bu yalancı çobanların Türkiye'yi her seferinde götürdüğü yer bellidir. O yer her seferinde cehennemin bir alt katıdır. En son kata doğru bizi sürüklüyorlar. Bu memleketin mahvına ortak olmayın. Bu suça ortak olmayın. Türkiye'nin bu tarz tartışmalara hiç ihtiyacı yok. Sadece anayasaya uyan bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye'nin paralel bir meclise ihtiyacı yok. Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. Oradan buradan alınan akılları devlet aklı diye yutturmaya değil, bu ülkeyi yönetenlerin asıl devlet aklına ihtiyacı var. Topyekün devlet ahlakına ihtiyacı var bunların. Sizin adalet duygusuna, demokrasi bilincinize ihtiyaç var ey iktidar sahipleri. Sizin vicdana ihtiyacınız var. Sizin utanma duygusuna ihtiyacınız var. 23 yıllık iktidarınızın sonunda utandığınız ve şikayet ettiğiniz ne varsa sizin inşa ettiklerinizdir. Türkiye'nin ihtiyacı da bellidir. Bu ihtiyaç, bu sistemden kurtulmak, parlamenter sisteme kavuşmak, İYİ Parti'nin parlamenter demokrasi teziyle bütünleşmek ve onun mücadelesini vermeye ihtiyacı var bu milletin. Türkmene, Kürde, kadına, erkeğe, Aleviye, Sünniye, herkese ama herkese, her yurttaş, her vatandaş için insanca bir hayatın,
adil bir Türkiye'nin mücadelesini vermekteyiz. Biz kimlikçi ajandaların değil, şahsiyet sahibi bir cumhuriyet yurttaşlığının neferiyiz. Vaat edilmiş toprakların değil, muhayyel ülkelerin değil, hak edilmiş vatan olan Türkiye'nin neferleriyiz. Ve bu ortak vatanda, cumhuriyet paydasında, milli kimliğimiz ve milli varlığımızla yolcu değil, hancıyız. Biz Türkiye'yiz. Yaşasın büyük Türk milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun dava arkadaşlarım. Bak.